Ya insanlar ne kadar cana yakın, ne kadar güler yüzlüler. Az önce bir Almanla konuştum da kamerayı kapatmıştım. Yani hemen böyle sanki 40 yıllık arkadaş gibi konuşmaya çalışıyorlar. Bizim de yabancı dilimiz çok değil tabii. Üçüncü cümleden sonra bitiyoruz. Eğitim sistemimiz sağ olsun. 11 yıl İngilizce gördük ya. Dizide buktan ileriye gidemedik. Çünkü hocamız hoca değildi. Ben açık söyleyeyim ya. Bizim İngilizce hocamız. Yani söylemek istemiyorum ama bir şekilde yurt dışına gitmiş, çat pat İngilizce öğrenmiş. O devirde yani. Türkiye'ye gelmiş, öğretmen olmuş İngilizce biliyor diye. Kendisi de Çingene asıllıydı. Elinde sopayla girerdi sınıfa. O sopayla girdiği için biz de bir şey de öğrenemedik yani. Demek ki sopa çözüm değilmiş. Ama şunu söyleyeyim, benim şu anki İngilizcem ondan iyidir. Samimi söylüyorum, yani şu anki İngilizcem benim o öğretmenden iyidir yani. Boş bir şeydi, şimdi boş bir öğretmendi. Her öğretmen öyle değil tabii. Mesela benim bir tarih hocam vardı. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Ali Uygur. Ben tarihi hiç sevmezdim. Bana tarihi sevdirdi adam ya. İnanılmaz bir şekilde anlatırdı tarihi, böyle hikaye şeklinde anlatırdı. İşte Antonius şöyle yapmış, Continius böyle yapmış. Efendim böyle bir masalsı bir şekilde anlatırdı tarihi ve ilgiyle dinlerdik yani. Biraz da kıyıdan yürüyeyim dedim de. Denizden yürümek daha mı güzelmiş ne? Şu ileride gördüğünüz dikili şeyde şehirlerin isimleri ve buraya olan uzaklıkları yazıyor. Okuyabildiklerim mesela Yeni Delhi 1660 kilometreymiş. Moskova 4451 kilometre. Londra 3994 kilometre. Onun altında fotoğraf çektiren de çoktu. Gelip oraya fotoğraf çektiriyorlardı. Köpek yavrularına bak. Yuva mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar oraya? Если бы так сказать. Şezlonglar hep boşalmış. 2 saat önce doluydu. Şimdi bomboş.
Ben şöyle gölgeden gideyim dedim ama ağaçların altında da insanlar çok. Vazgeçtim. Denize doğru döndüğümüz zaman ters ışıkta kalıyoruz. Neyse biraz da öyle çekmiş olalım. Ne olacak yani? Hiçbir şey istediğimiz gibi dört dörtlük olacak değil. Yine bakın bu arkadaşlar da fotoğraf çektiriyor. Bazıları buraya gerçekten fotoğraf çektirmeye geliyor arkadaşlar. Yani kıyafetine bakıyorsun, plaj kıyafeti değil. Böyle uzun elbiseler, ellerinde çiçekler, başlarında şapka, saçlar yapılı, makyajlar yapılı. Sadece buraya fotoğraf çektirmeye gelmiş. Ki bunu genelde Çinliler ve Koreliler yapıyor. Bir tanesi vardı, Koreliydi. Uzun çiçekli bir elbise giymiş, eline de çiçek almış, koluna da bir sepet takmış. Makyaj da yapmış. Şimdi o kıyafetle zaten buraya gelinmez. Yani kolunda sepetle niye buraya gelirsin? Bayağı bildiğin fotoğraf çektirmeye gelmiş yani. Benim arkadaşım var. O da çekti onu. Bayağı çekti. Belki buraya araya fotoğrafını da koyarım yani. Görürsünüz. Gerçekten de güzel giyinmişti ama. Yani foto model gibi de poz veriyordu. İşini başarılı yapıyordu yani. Belki de gerçekten foto modeldi, bilemiyorum yani. Koreliydi. Zaten buraya gelen aslında 3 ülke var yoğun şekilde. Birinci sırayı Hintliler almış. İkinci sırada Çinliler var. Üçüncü sırada Koreliler var. Ama Hintli nüfusu oldukça fazla. Öyle böyle değil yani. Gelen turistin %50'si Hintli olabilir. O kadar ki fazla yani. Dördüncü sırayı da Türkler alabilir yani. Bilmiyorum da. Türkler de bayağı çok çünkü. Hemen hemen her gün bir plajda bir Türk gördüm. Türk görmediğim yer yoktu yani. Haydi Abbas, akşam olsun diyordun. İşte oldu akşam. Bizim için de akşam oldu. Şu tekneler saat 6'da değil de 7'de falan son tekne olsa ne kadar güzel olacak. Esasen tam çekim yapılacak saatte gitmek zorunda kalıyoruz. Şu köpeğin yuvası kendine yuva yapmış bu köpek bak.
Hello. How are you? Heh. Ne güzel de girmiş yuvanın içine. Demek ki sıcaktan bunu almış hayvancağız. Bu arkadaşım da cincik boncuk satıyor. Hediyelik eşya. Şöyle son bir kez TM plajını göstereyim size. Sakinleşmiş hali bu. Fotomodel arkadaşlarımız. Ne güzel ne güzel. Hayat bunlara güzel. Hayat bize güzel değil. Evet, ileride bir yarış var. Jet ski, muz yarışıyorlar. Tabii çok uzaklar. Yani ters ışıkta kalmıyordur umarım. Güneş şu an tam karşımdan vuruyor. Kamerayı aşağıya eğdim ama yani şu an ben gözümü dahi açamıyorum güneşin vurduğu noktadan dolayı. Burası Tayland Körfezi. Yani bu büyük denizler Tayland Körfezi. Şu arkadaşları biraz çekeyim sizin için. Bunlar da muhtemelen Çinli. Taylandlıya benzemiyorlar. Taylandlılar böyle fotoğraf çektirmiyor zaten. Onlar da değişik bir insan. Evet.